Supercell Make, çoğunuzun bildiği Supercell'in resmi kostüm yarışması. İnsanlar bu yarışmaya kendi tasarladıkları kostümler ile katılıyor. Bu kostümler oylanıyor ve kazanan kostümler oyuna ekleniyor. Fakat bilmediğiniz bir konu var ki aslında bu oylamada seçtiğiniz kostümün oyuna ekleneceği hakkında net bir garanti asla yok. Bunun sebebi ise son etabın, yani oyuna eklenecek kostüm etabının sonucunu Supercell Make yetkililerinin belirliyor oluşu. Bu olay kimi zaman haksızlıklara sebebiyet verirken kimi zaman da insanların yoğun tepkisiyle sonuçlanıyor. İşte bugün o haksızlıklardan birini anlatacağım. A fan artist or a fan artist who started working with us. Shout out to Francis, True Gamer and Brandon. Hikayemizin ana kahramanı Francis Artist. YouTube'da 500.000'e yakın abonesi olan, global Brawl Stars toplumunca tanınan resmi Brawl Stars çizeri ya da çizeriydi. Çünkü yüzündeki maskenin düşmesi ve nasıl iğrenç biri olduğunun görülmesiyle kariyeri tamamen son buldu. ¿Está mal que lo haya hecho? ¿O está mal que Supercell Brawl Stars lo haya metido en el equipo sabiendo que lo ha hecho? Porque seguro lo sabían. Si nosotros lo hemos encontrado, si me lo han pasado a mí y me lo han dicho a mí, no me quiero imaginar cuánto sabe Supercell o cuánto sabe Brawl Stars, Peki nasıl? Bir insan zirveden bu kadar hızlı nasıl diplere inebilir? Ya da en büyük soru, bir insan ne yapmış olabilir de kariyeri bu derece kötü sonlanmış olabilir? Eğer meraklandıysanız siz videoyu beğenip yorum atın ve 100.000 abone yolculuğumla bana katılın. Ben de size Supercell'in nasıl zamanına Francis'i kayırdığını ve yıllar sonra Supercell'in bundan nasıl pişman olduğunu, kısaca Supercell'in kara lekesi olan Francis Artist'i anlatayım. Hikayemizin ana karakteri 10 Haziran 2001 yılında İtalya'da dünyaya gelen Francis. Francis küçüklüğünden beri çizime ilgi duyuyor, kendini bu konuda geliştirmeye çalışıyordu. Yıllar ilerledikçe Francis çizimlerine devam ederken bir yandan da okuluna devam ediyor. Kendisi küçükken oluşturduğu YouTube kanalına ilk videosunu 16 Ekim 2017 tarihinde 16 yaşındayken paylaştı. Selam, videoma hoş geldin. Ben Francis. Şu YouTube'da gördüğün hep animatik kanalları var ya, işte ben de onlardan biriyim. YouTube maceram başlamak üzere. Şuradaki bir patates ve bu da Instagram'ım. Takip etmeyi unutma. İlk videom olduğundan biraz fragman gibi oldu. Tamam, like at, abone ol. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal. 2018 yılının ortalarına kadar bu şekilde videolar üreten Francis Artist bu zamanlar yeni tanışmış olduğu bir mobil oyunun animasyonunu yapmaya karar vermişti. O oyun ise hepinizin bildiği Brawl Stars'tı. Francis 15 Haziran 2018 tarihinde ilk Brawl Stars animasyonunu paylaşmasıyla Brawl Stars kariyeri resmen başlamış oldu. Zavallı Crow isimli yüklediği bu animasyonu Crow, Piper ve El Primo başta olmak üzere oyundaki karakterlerin oynayışını ve oyunu mizahi bir dille ele alan, açıklamasında da yazdığı gibi bir animasyondu. Fakat attığı bu video diğer 3 videosuna göre patlamış ve 100.000'den fazla izlenmişti. Bunun üzerine de kanala 10.000 abone olmuştu. Bu abone artışı ve izlenmeyle beraber Francis kendi hayatını anlattığı animasyonlar yerine tamamen Brawl Stars animasyonları yapmaya karar vermişti. Takvimler 19 Ağustos 2018'i gösterdiğinde Francis ikinci Brawl Stars videosunu, yani hesaplaşmada sıradan bir maç isimli videosunu yayınlayacak ve 2 ay gibi zamanda bu video 1 milyon gibi yeni bir kanal için uçuk izlenmelere ulaşacaktı. Francis de içerik üretmeye devam ediyordu ve 30 Haziran 2019'da Sınırlarını Aş isimli kanalının en çok izlenen animasyonlarından birini yayınladı. Sadece 3 haftada 2 milyon izlenen bu animasyon sayesinde kendisi 100.000 abone olmuştu ve Francis hiç beklemediği şekilde Supercell tarafından bir hediye kutusu aldı. Supercell'in Francis'e hediye kutusu göndermesi, Supercell'in resmi olarak Francis'i bildiğini göstergesi ve ileride bu şirkette çalışacak Francis'in de Supercell'le kuracağı ilk resmi bağıydı. Supercell'in gönderdiği kutuda genel olarak Supercell logolu ekipmanlar bulunuyordu. Francis 100.000 abone olduktan sonra ise Brawl Stars animasyonlarından daha fazlasını yapma kararı aldı. Francis Artist 3 Mayıs 2020'de Bibi ve Bee, kahraman mı kötü adam mı temalı Supercell Make'e kendi yapmış olduğu Bee Stealer pilot kostümüyle katıldı. Bea, Stellar Pilot, ready to fly. Kostümü ne kadar binlerce oy alsa da rakibi olan Mike Blue Jean'in baş düşman Bee kostümüne kaybetmişti. Aynı yarışmanın Bibi kostümünü de Kent 2D'nin zombi bir kostümü kazanmıştı. Bu sıralar 200.000 aboneye ulaşmış olan Francis 3. seviye partner olmuştu ve kendine ait bir içerik üreticisi kodu kazanmıştı. Ayrıca bazı videoların başlıklarını da değiştiren Francis kanalını animasyonlar yapıp büyütürken bir yandan da Supercell Make'lere katılıyor ve resmi Supercell etkinliklerine gidiyordu. O dönem Brawl Stars Reddit'inde, Twitter'da ve YouTube'da bolca övgü alan ve
topluluk tarafından sevilen Francie ne kadar farkına varmasa da kendisine büyük bir hastalık edinecekti. Aşırı ego. Francie 20 Eylül 2020'de Bravely Days Gale adlı yarışmaya katıldı. Bu yarışmayı da kazanamayacaktı. Fakat bu yarışmanın önemi onun için farklıydı. Çünkü Francie burada ileriki kostümlerini yapmasına yardımcı olacak kişiyle, yani Beats ile tanışacaktı. Beats ya da gerçek adıyla Sam Betty, Francie'ye kıyasla Supercell Make konusunda daha bilgili ve başarılıydı. Çünkü kendisi zamanında Zebani Bow kostümünü tasarlamış ve bu kostümle birinci olmuştu. Bu ikili tanışmalarının ardından 2021'in Nisan ayında düzenlenen Nita'nın yaz sıçraması etkinliğine katılmaya karar verdiler. Francie, Beats ve Beats'in iki arkadaşı ekip oldular ve iki farklı kostüm yaptılar. Bunlardan biri Francie'nin hesabından yayınlanan Torch ile Nita, diğeri ise Beats'in hesabına yayınlanan Balina bekçisi Nita'ydı. Ardından sonuçlar açıklandı ve Francie ne kadar kendi hesabından yayınlanmamış olsa da Supercell Make'deki ilk galibiyetini Balina bekçisi Nita kostümüyle kazanmış oldu. 28 Temmuz 2021'de Supercell Make'de düzenlenen Colette Lost in Time kostümünün açıklanmasıyla Francie topluluk tarafından büyük bir linç ve tepkiyle karşılaştı. Ya neden bu birinci oldu? Ne alaka oğlum? Bu şerefsizler kesin Creature diye kayırıyor bunu ya. Bu salak kostümün zamanla tek alakası gladyatörlerin eski çağda yaşıyor olması. Güzel gözükse tamam da bok gibi duruyor. Biz topluluk olarak buna oy vermedik ki. Hatırlıyorum. İki kostümün arasında en son 3000'den fazla oy farkı vardı. Bu gibi haksızlıkların olmasının tek sebebi yarışmanın sonunun, yani kazananı belirleme kısmının Supercell Make ekibine bırakılmış olması. Topluluğun oylarıyla seçtiği bu kostümü oyuna getirmemek hem Francie'yi topluluğun önüne atmak demek, hem de açık açık linç edin bizi demek. Sanırım bu olaya topluluğu aktif tutma çabası desek hiç de yanlış olmaz. Olayı başından anlatmak gerekirse, Colette Lost in Time etkinliğinin tamamlanmasına sadece 5 gün kala, Gladiator Colette kostümüne siteye yükleyen Francie, topluluk tarafından iyi bir oy sayısı aldı. Kostümü ne kadar büyük bilgi görse de, topluluk tarafından daha çok sevilen ve oy alan bir kostüm daha vardı. Bu kostüm Zombie Bee'de yapmış olan Kent 2D'nin Broken Timeline Colette kostümüydü. Kostüm hem temaya çok uygundu, hem de Francie'nin kostümüne kıyasla daha baba piroydu. Fakat ne olduysa, 28 Temmuz 2021'de sonuçların açıklanması ile oldu. Francie'den daha fazla oy almasına rağmen Kent 2D'nin Broken Timeline Colette kostümü değil, Francie'nin Gladiator Colette kostümü yarışmayı kazanmıştı. Yani Supercell topluluğun oylarını hiçe sayarak kendi içerik üreticisinin kostümünü birinci yapmıştı. Açıkça kendi içerik üreticisini kayıran Supercell'e topluluk yoğun bir tepki gösterdi. Haksızlığa uğrayan Kent 2 de attığı tweetle şunları söyledi. Artık Supercell Make yarışmalarına katılmayacağım. Supercell Make'e ilk zamanlarından beri katılıyorum fakat artık bu yarışmanın işleyişini tam olarak anlayabildiğimi düşünmüyorum. Kostüm yaparken her zaman belli başlı kriterlerim vardı. Bu kriterlerin hepsini tamamlarsam yarışmayı kazanacağımı düşünürdüm. Fakat sonradan fark ettim ki benim tüm bu kriterlerimin dışında gizli bir kriter daha varmış. Seçim süreci. Supercell Make ekibinin kostümleri seçerken belirledikleri kriterleri hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden katıldığım neredeyse her yarışmada ikinci oldum. Son yarışmada topluluğun çoğunun benim kostümüme oy verdiğini biliyorum. Destekleyen herkese tekrardan teşekkürler. Fakat anladığım kadarıyla topluluk oyları ve Supercell'in tercihleri arasında bir uyuşmazlık var. Yarışmanın gerçekten benden ne istediğini anlayamıyorsam devam etmenin anlamsız olacağını düşünüyorum. Bu tweetlerden sonra ise Francie konuyla ilgili tweet attı. Eğer biz kaybetseydik ben kazananlara kızmazdım. Kendime kızardım. Çünkü birinci değilsem elimden gelenin en iyisini yapmadığımdandır. İşte bu yüzden bana ve arkadaşlarıma sallamayı kesin. Ya da boş verin. Sizin kıskançlığınız bizim için çifte zafer. Merak etmeyin, bu sadece başlangıç. Bizden nefret edenler nefret etmeye devam edebilir. Biz tüm kazananlar olarak bu akşam pizza yiyeceğiz. Bu tweetlerde gösterdiği egolu tavırlar yüzünden Francie daha da çok linçlendi. Sadece Francie değil, Supercell'de yeteri kadar linçlenmiş olacak ki bizzat Brawl Stars yöneticisinden, yani Dani'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Supercell Make ekibi olarak oyun için en iyisi olduğunu düşündüğümüz seçeneği seçtik. Sadece kostümlere baktık, kişilere değil. Oyları bir filtre olarak kullanıyoruz. Ancak kazananı belirleyen şey oy değil. Mevcut kazananlar önceki yarışmayı da kazandı. Fakat onları sırf bu yüzden seçmemek de eşit derecede adaletsiz olurdu. Onların en uygun seçim olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden bu kararı verdik. Herkesi memnun etmek imkansız. Çünkü sanatın değerlendirilmesi öznel bir şey. Birine göre en iyi olan, başkasına göre en iyisi olmayabilir. Eğer karardan dolayı üzgünseniz bu yarışmanın ne kadar büyük bir rekabete sahip olduğunu unutmayın. Ve en önemlisi kazananları suçlamayın. Bu olayların üzerinden Kent 2D'ye hakkı olan birinciliği verilmedi ve yoğun tepkiler üzerine Francie Twitter'ını kapattı. Daha doğrusu ilk Twitter hesabını kapattı. Çünkü olayların unutulmasından sonra kendine yeni bir hesap açtı. Fakat olayların unutulmasının ardından sadece yeni bir Twitter hesabı açmamış, kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Çünkü Francie artık Supercell bünyesinde çalışan resmi kostüm çizeriydi.
Francis Supercell'de resmi olarak çalışmaya başladığı sıralarda 450.000 aboneydi. Kanalın arda arda animasyonlar yüklüyordu. Fakat ona mesleği olan Supercell çizerliğine daha fazla odaklanmıştı. Francis Supercell'de çalıştığı süreçte bir sürü kostüm yaptı. Bunlar Yetisem, Mercan Bell, Desperado Poco, Nyan Nita, Piñata Ash, Krampus Ash, Köpek Balığı Colt, Raccoon Penny, Mecha Mortis, Ahtapot Fang, Bazette, Haydut Crow, Müfettiş Colette ve Daruma Mr. P. Yaptığı kostümlerin sevilmesiyle Francis eski kötü kariyerini düzeltmiş ve insanlar tarafından olumlu tepkiler almaya başlamıştı. Fakat Francis'in kariyeri bir Brawl Stars oyuncusunun atacağı tweetlerle ortaya çıkacak karanlık tarafı sebebiyle alt üst olacaktı. 12 Şubat 2023, Warmilk BS adlı hesaplarına atılan bir tweet dizisi Francis'in yüzündeki maskeyi indirdi ve kariyerini bu sefer geri alamayacağı şekilde yok etti. Toplulukta Francie Artist adını kullanan resmi Supercell kostüm çizeri, reşit olmayan bir karakteri ne kadar talep ettiğini söyleyen ve yine reşit olmayan kızlardan fotoğraf alıp onları izinsiz çizimlerine alet eden bir konuyla ilgili sağlam kanıtlarım var. Diyerek başladığı tweetlerinde Francis'in Supercell'de çalışmaya başlamadan önce cinsel içerikli çizimler paylaştığı Instagram hesabını çizimlerine cinsel içerikli öğeler soktuğunu ifşaladı. Hatta bizzat mesaj ile doğrulandığı üzere bu iğrenç adam reşit olmayan bir kızın resmini ondan izin bile almadan uygunsuz çizimlerini eklemiş. Ayrıca Candle adlı hesaptaki çizimlerin tarzından ve kullandığı imzadan Francis olduğu ne kadar anlaşılsa da iki hesapta da aynı yazım hatalarını yapmasından ikisi arasında net bir bağ kuruldu. Ayrıca Warmilk son tweetinde çok önemli başka bir konudan daha bahsetti. Ayrıca Brawl Stars'ın resmi Reddit moderatörlerinin Francie Artist'i ifşa eden her gönderiyi kaldırdığını da belirtmek istiyorum. Hesabım şüpheli bir şekilde askıya alınırsa diye bu başlığın ekran görüntüsünü aldım. Şaka gibi gelebilir ama evet, gerçekten kaldırma sebepleri arasında kişisel bulunuyor. Olay toplulukta çok büyük bir tepkiye yol açtı. Olayların başlarında Supercell'in Reddit'inde Francis'in p***liliği hakkında atılan gönderiler Warmilk'in de tweetlerinde belirttiği gibi kaldırıldı ve sahipleri banlandı. Adminlerin yaptığı gerçekten aptallık, hala sapık ve iğrenç bir ucubeyi savunuyorlar. Az önce sapığa sapık dediğim için ban yedim. Brawl Stars Reddit'i artık benim için tamamen bitmiştir. Herkese iyi forumlar. İnsanlar bu şekilde susturulmaya çalışsa da kimse geri adım atmadı. YouTube, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından tepkilerini göstermeye devam ettiler. Francis'in yapabileceği çok bir açıklaması yoktu. Ya suçunu kabul edecekti ya da aynı duruma düşen başka bir Brawl Stars YouTuber'ının yaptığı gibi bana kendini 18 olarak tanıttı tarzında saçma bir açıklama yapacaktı. Francis ise o fotoğrafları yaptığım dönem 17 yaşındaydım. Ergenliğimde yaptığım saçma bir hataydı sadece. Tweetiyle suçunu kabul etmeyi seçti. Fakat burada araya girmem gerekiyor. Çünkü atılan tweetlerin tarihine bakarsanız bu tweetleri attığında yaşının 19 olduğunu görebilirsiniz. Hatta aynı dönem attığı bir tweetle bunu kendisi de doğruluyor. Kaldı ki bu açıklaması hiçbir şekilde reşit olmayan kızları izinsiz çizdiği iddialarını da aklamıyor. Bu olayların sonucu olarak Supercell yetkilileri Francis'i ya da bir diğer adıyla Candle'ın işine son verdiler ve parselliğini de aldılar. Francis ise olaylardan sonra YouTube kanalını ve diğer tüm sosyal medya hesaplarını bıraktı. Supercell'in kara lekesi olan Francis Artist'in kariyeri bu şekilde son buldu. Francis gibi kötü ve iğrenç insanlar ne kadar kabul etmesi zor olsa da dünyada, ülkemizde, hatta yürüdüğümüz sokakta bile bulunabiliyorlar. Belki bir arkadaşınız, belki sevdiğiniz ve yıllardır izlediğiniz bir içerik üreticisi, belki de çok sevdiğiniz bir oyunda kostüm üreten biri. Kim veya ne olarak tanımlıyor olursanız olun, yaptığı kötülük ve iğrençliklerden kendisi sorumludur. Sakın Francis'in Colette olayında yaptığı egolu davranışlarını topluluğun unutması gibi bu insanları unutmayın. Çünkü gün gelir bu iğrenç insanlar yaptığı kötü ve iğrenç davranışlara rağmen destekleyenler olduklarını gördüğünde maskelerini ortaya çıkaran insanlar küfürler eder, iftiralar atar ve hatta dava açmakla bile tehdit edebilirler. İşte burada siz, yani topluluk devreye giriyor. Bu kişilere karşı sesinizi çıkarmalı ve onlara gereken tepkiyi vermelisiniz. Olaylardan sonra Francis'in son Instagram gönderisinin yorumlarında hala onu savunmaya çalışan insanlar var. Bu insanlar belki de yıllardır izledikleri ve bağ kurdukları bu insanın kötü biri olamayacağına o kadar inanmışlar ki hala onu savunmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden sevdiğiniz hiçbir içerik üreticisine körü körüne güvenmeyin. Çünkü siz sadece bizim kamera karşısındaki halimizi biliyorsunuz. Takip ettiği kişi dışında başka bir şey göremeyen fanlardan ziyade olaydan habersiz kişilere olayı anlatın ve kötü insanlara karşı topluluğu bilinçlendirin. Unutmayın, ne Francis ne de başka bir kişi bizim, yani topluluğun sesinden daha güçlü değil.
tarz olayların hele ki çocukların yoğunlukta olduğu bir oyunda yaşanması gerçekten korkunç. Bu tarz olayların yaşanmaması için şirketlerin işe alımlarda daha sık denetimler yapması gerekiyor. Yoksa bu gibi olaylar şirketlerin başlarına çok büyük sorunlar açabilir. Oynadığım oyunda böyle bir insanın olması beni şok etti. Diyecek herhangi bir söz bulamıyorum. Ya yaptıkları ortaya çıkmasaydı ya daha da ileri gitseydi, olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum. Friends'den o güne kadar bir daha hiç haber alınamadı. Ne bir video, ne bir resim, ne de bir mesaj. Adeta kayıplara karışmış durumda. Tamam, like at, abone ol. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.